arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere bu tatlı bebek tulumunu nasıl oluşturduğumu ve detaylı bir şekilde tekrar eden desenler nasıl yapılır anlatmaya çalıştım. Çok keyifli bir video oldu. Ben çekerken küçükken oynadığımız o kağıttan bebek giydirme oyunlarını oynuyormuş gibi hissettim. Hatta bu bana birazcık da ilham oldu. Belki ilerleyen videolarda kağıt bebeklerden beraber tasarlayıp çıktısını alıp beraberce oynayabiliriz. Neden olmasın ki? Şimdiden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Çok heyecanlıyım. Hemen başlıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. 3 santime 3 santim ayarladım. Kare bir sayfa olacak. Beyaz arka plan. Evet. Yine taslak oluşturmadan tabii ki başladım çizimime. Ama ne yapacağımı az çok yine de kafamda oluşturdum. Galaxy Doodle yazdım İngilizce bir şekilde Pinterest'te. Şunu hatta beğendim. Buradan bir deneyelim. Resmi kopyalayayım. Ctrl V'ye bastım ve yapıştırdım. Şu an hani vakit geçirmek, eğlenmek için yapıyorum birazcık bunu. Güzel bir şeyler çıkacak mı? Kumaş deseni tasarlayacağım. Kendini tekrar eden desenlerden olacak. Report desen diyoruz buna. Bakalım inşallah güzel olur. Bunda galiba benim şeyin de çok etkisi var. Bir aydır neredeyse yeğenimle yeni doğdu. Karantinadayım. O yüzden böyle hani bilmiyorum neden galaksi oldu. Başlayalım. Şimdi bunu Ctrl V ile yapıştırdım. Tıp 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 tıp. Şimdi görüyor musunuz bunu? Image Trace. Height bilmem ne foto. Evet, buna basıyoruz. Arkadaşlar kullandığım çok tuşun ismini bilmiyorum. O yüzden ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Mesela bu olmadı. Siyah beyaz yapayım. Shades of Grey yapayım. Bu da olmadı. Kendim çizmek zorunda kalabilirim. Fotoğrafın boyutu çok büyük olmadığı için yaşıyoruz bunları. Olana kadar deneyeceğim. Bence bu hoş oldu. Bir de bunu deneyeyim. Orada hiç olmadı. Şunu mu yapmıştık? Bunu seçtim. Tamam. Şimdi burada Expand'a basıyoruz. Ondan sonra ya bunu arkadaşlar illüstrasyon kullanarak bunların hepsini kendiniz çizebilirsiniz. Ben şu an hızlı olsun diye yapıyorum. Tıklıyoruz. Siyah okumuş seçiliyken sağa tıklıyoruz ve ungroup diyoruz. Şimdi oldu mu dersiniz? Şöyle yaparsam anlarım. Olmuş gibi. Şimdi bu oldu mu? Olmuş. Şuradaki gridikleri atalım. Bakayım ama yanlış şey attım. Bunu da atalım. Bunu da sevmedim. Dünyadaki şeyleri sevdim. Çiçeklerin gölgelerini sevdim. Evet bence çok güzel oldu. Şimdi bunun hepsini kopyalayayım. Ctrl G'ye basayım. Kenara alayım. Gel bakalım sen kenara. Bu ne? Bunun çevresindeki şeyi sevmedim ben. Bunu da ama oradaki yazı mı gitti? Şunu şöyle yapalım. İyi diyeyim. Buna basayım. Oldu. O zaman artık şunu silebiliriz. Ay çok tatlı şekiller kaldı geriye. Bakayım burada da bir karartı mı var? Yok gölgesiymiş Satürn'ün. Tamam. Şimdi grubun içinden çıkmayayım. Şöyle yapayım. Bunu böyle komple seçeyim. Burada da mı grup varmış? Tüm grupları arkadaşlar bir izole etmemiz gerekiyor öncelikle. Çünkü bir tanesi seçtim de bir tanesi gelsin. Ben öyle hepsi gelsin sevmiyorum. Geldi şimdi. CTRL-G. Bunu al. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. İlk galaksimiz. Bunu da alayım. Birazcık büyük yapacağım. Büyütürken arkadaşlar bakın şekil bozuluyor görüyor musunuz? Shift'e basmanız gerekiyor düzenli büyümesi için. Bu Adobe Photoshop'ta da böyle ama yeni sürümde Adobe Photoshop'ta Shift'e basılınca şekil bozuluyor. Bence böylesi daha iyi olmuş. Şekilin her zaman aynı orantıda kalması lazım. Ctrl G ile alıyoruz. Bunu Ctrl G yapmış mıyım? Yapmışım. Şuradan başka beğendiğimiz ne var? Hayır güneşsiz olur mu? Güneşsiz olmaz. Güneş alayım bir de şuradan bir tane. Evet. Tamam. Ay alayım.
Bir de ne alayım? Yıldız alayım artık. Çok tatlı yıldızlar var. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey var. Bana çok fazla mail atıyorsunuz. Bu nasıl yapılıyordu? Bu nasıl yapılıyordu? Çoğu şeyin yapılışını hani kendiniz deneyerek bulmanız lazım. Yani ben de annemin karnından bunları bilerek doğmadım. Deneye deneye öğreniyorum ve videolarda çok bariz, yani bazen karıştırıyorum. Başka şekilde çözüyorum olayı. Ya siz de öyle yapın. Azıcık deneyin ya. Ödevini yaptırmaya çalışanlar var bana. Yapmayın arkadaşlar. Kimsenin ödevini yapmam. Bunlar iyi mi? Bunlar güzel bence. Bunu da G yapalım. Ctrl G ile grup yapalım ki hani, çünkü bunlar fazla, bakın, bozarız, anladınız mı? Grup yapmazsak. Şimdi. Şunları hafifçe daha geriye alacağım. Çünkü burası bana artık lazım. Bunu büyüteyim. Shift'e basarak büyütüyoruz. Bunu da büyüteyim. Bunu çok büyük, yıldızlar küçük olur. Dünyamızı da büyütelim. Sınırları taşarak büyütüyoruz bu arada artık. Büyüt Melis'cim. Milliyetçiliğim kabardı yine. Bunları böyle tutacağım, o yüzden yan yana kalsın. Hatta şöyle hafif taşsın. Bu da buraya gelsin. Tamam. Ay sen çok tatlı bir şekilsin. Sen de gel. Bunlardan şimdi alta basarak birkaç tane çoğaltacağım. Yıldızım çok olsun. Bu da çok olsun. Şimdi bunların biraz yönünü değiştireceğim. Aynı yön olursa çok şey olur, böyle hani. Hoş durmaz ya. Yön, şöyle hafif bir sapma bile bence çok şey fark ettirir. Bazısının boyutlarını değiştireyim. Mesela bu böyle olsun. Şu birazcık daha küçük olsun. Nasıl gözüktü? Bence çok tatlı oldu. Tamam, bu tabi. Bu burada, bu burada. Şurada bir şey eksik kaldı. Oraya bence bir tane daha kuyruklu yıldız mı alsam? Evet, şurada bir boşluk kaldı. Bunu böyle alarak, şunu böyle alarak birazcık dengelerim gibime geldi. Şimdi tamam mıyız arkadaşlar? Buradan sonraki aşama önemli. Buradan sonra şunları yapıyoruz. Şimdi bu çizgiyi ve bu çizgiyi referans alıyoruz ve siyah okumuzu seçiyoruz. Bu çizgiden taşanları seçiyoruz. Sonra da diyoruz ki transform ve move. Şimdi 3 santim diyor, hatırlıyor musunuz bu? Şimdi 0. Ben hangisinin yer değiştirdiğini hatırlamıyorum. Deneyerek göreceğiz. Bakın bu yatay şekilde değişim yapıyormuş. O zaman bunu 0 yapacağız. Artı 3 müymüş? İstediğim bu. Artı 3 yapınca aşağıya aldı. Ön izleme açık olsun. Kopya yapıyorum. Aynısını buraya da kopyalıyorum. Tamam mıyız? Şimdi evet, burada sevmediğim bir şey oldu. O yüzden bunu buraya alacağım. Bunu taşmayan bir şekilde tutacağım. Şimdi yan tarafı alayım. Diyeyim ki yine transform move. Az önce eksi 3 yaptığımda sola atmıştı. O yüzden artı 3 yaparsam olur gibime geliyor. Evet. Copy. Ya bunları ezbere bilmiyorum. Ben de deneye yanılarak öğreniyorum. Şimdi bunlar üst üste geldi ya. Yani hani bu sizin tasarımınıza bağlı. Belki bazen desenleri üst üste getirebilirsiniz. Ama şu an ben hiçbir şey üst üste gelsin istemiyorum. Bence bu oldu. Buradan yapmam gereken, burayı alıp yapacağım aynı işlem. Bunu 0 yapıyoruz. Bunu da eksi 3 yapıyoruz. Bakalım. Yes. Copy. Bunu da yaptık. Şimdi sadece alt tarafımız mı kaldı? Alt tarafı da kopyalıyoruz.
seçiyoruz. Move diyoruz. Bu sefer bu 0. Sanırım bu da -3 mü olacak? Evet. Copy diyoruz. Bunu da kopyalıyoruz. İlk aşamamız tamamdır. Şimdi yapmamız gereken, buradan sonrasını ben hatırlamıyorum. Sürekli yaptığım bir şey ama şu an hatırlamıyorum nedense. Kenarlık açık olacak, içi boş olacak. Herhangi bir yere tıklıyorsunuz. 3 santime 3 santim bir kare, ne bunun ismi? Bir şey. Bir şey seçiyorsunuz. Hatta bunun dış kenarlığını da ben yok edeyim. Çünkü dış kenarlığını yapmıyordum diye hatırlıyorum. Bunu seçtikten sonra burada align kısmı var. Umarım böyle okunuyordur. Objeleri hizalamanıza yarıyor. Oradan hem böyle dikey ortalıyoruz hem yatay ortalıyoruz. Ve tüm şekillerin üstüne getiriyoruz. Sonra bunu diyorum ki ben arrange ve send to back diyorum. Şimdi normalde bunu yaptığımda oluyor olması lazım. Önce bir deneyelim. Olmazsa diğer seçeneği deneyeceğim. Swatch kısmına geleyim. Hepsini seçiyorum siyah okla ve swatch kısmına atıyorum. Bakalım oldu mu? Buraya yeni bir şey seçeyim. Bu seçeneğimde swatch'umda bunu da seçili olsun. Bakın olmuş. Yapmışım. Doğru hatırlıyormuşum. Bu burada bir kalsın. Hepsini seçeyim. CTRL-G diyeyim ve bu bende bir hazırda kalsın şurada. Şuraya yeni bir artwork açayım. Şöyle herhangi bir boyutta. Aynen. Deneyeceğiz. Amacımız denemek bugün. Pinterest'ime gideyim. Orada kendime... Ay şunu kaydedeyim. Bir saniye. Bir saniye şunu kaydedeyim Doodle'a. Yine kullanırım çünkü ben bunu. Hem siz de girip benim profilimden bunları bulabilirsiniz. Şimdi az önce kaydettiğim mesela Doodle kısmında. Tamam, Doodle diye bir klasörüm var. Oradan bulabilirsiniz. Şurada çok tatlı, minnoş bebek kıyafetleri var. Nasıl? Ay WCS'miş hem de. Bunu deneyelim. Ya şimdi kendimiz çizmediğimiz için bunu oynarken biraz bozulabilir. Ama amacımız eğlenmek. Ayşegül'ü giydiriyoruz arkadaşlar. Kopyaladım, yapıştırdım. Küçülteyim biraz. İnsancıl boyutlarda çalışayım. Az önce yaptığımız gibi şimdi diyor ki şeytan Melis kendin çiz. Bence bu güzel oldu. Yine gruplarımızı bozalım da. Evet, bence okey. Bence okey oldu. Şimdi önce arkadaşlar bunu tamamıyla bozmadan önce şuraya bir yedek alayım. Ki lazım olursa bir daha. Mesela bununla başlayalım. Fark ettiyseniz benim çizimim büyük kaldı. O yüzden şekiller çok belli olmadı. Değil mi? Bunu nasıl düzeltiyorum? Scale. Buradaymış. S'ye basınca buldum. Scale tuşumuza basıyoruz. Şöyle ki alt tuşuna basarken tıklıyoruz. O alanı tıkladım. Sonra buradan objeyi değiştirme diyorsunuz. Sadece deseni değiştir diyorsunuz. Bunu bir %10'a kadar küçültelim. Nasıl oldu? Allah'ım seni yerim ben ya. Çok tatlı oldu. Ay 20 güzel oldu. Okey. Bunları da yapalım. Kolları farklı renk olsun. Hatta şöyle yapalım. Bunlara kopyaladım. Ctrl+C ve Ctrl+F'e bastım. Bunlara kopyaladıklarımı şuraya alayım. Arka plan yapayım. Nasıl? Bunu seçeyim. Bunu seçeyim. Bir kere tıklıyoruz, tamam mı? Bir tane siyah beyaz. Normalde bu böyle. Ben ilk G'ye bastığımda böyle bir şey çıkıyor. Ama tabii ben kendi renklerimi oluşturmak istiyorum. Bunun içinde bir lacivert olsun. Pembe olsun. Sarı değil ama şu mor da olsun. Ay. Bakın arkadaşlar şuradaki beyaz şeyler bu softluğu yaratıyor. Bu arada ben bunun yönünü şöyle olsun istiyorum ya. Turuncu olsun şurada bir yerde. Olmasın mı turuncu? Turuncu çok mu açık kaldı? Olsun ya, azıcık turuncu iyidir. Ayrıca bunun hani yönünü de değiştirebiliriz ama ben dikey olsun istiyorum. Ya çoğunluğun lacivert olmasını sağlamak bu kadar mı zor? Ne uğraştım ya.
Aynısını yakalamak için Ordinarius olmam gerekiyor galiba. Evet, bence oldu. Siz bir arkaya gidin artık bence. 2 saat uğraşmamın sonunda. Annem. Tam bir kozmonot oldu bu. Hani şeylerimiz de olsa şöyle çapraz çapraz kapitonelerimiz. Tam kışlık dışarılık mont. Kollarımız ne renk olsun? Şu renk iyi mi? Annem, annesi. Kollarımızın şuraları da şu turuncudan olsun. Az önce kullandığımız rengin aynısını kullanayım. Anam. Burası ne renk olsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar da turuncu olsun. Çok güzel oldu. İç astarımız pembe olsun. Hep içten güzel şeyler çıkmasını beğenirim çünkü. Evet. Tam bir illüstrasyon oldu. Baksanıza şunun tatlılığına. Sizce ben ne yapabilirim? Type Tool'a basayım. Seviyorum her yere Melis yazmayı. Boyutumuzu küçültelim. Yazı karakterimizi değiştirelim. Çocuk kıyafeti olduğu için Comic Sans yapacağımı düşünmediniz değil mi? Şöyle hafif kırık bir beyaz. Bunu ben nasıl yapıyordum acaba ya? Type. Expand mi diyordum? Yes, oldu. Şimdi oldu. Expand diyormuşum. Align kullanayım. Ortalayayım. Şunu hafif daha büyüteyim. Melis marka. Çok Melis anneciğim. Bunu ne zaman nasıl kullanacağınızı da bir ara gösteririm olmadı. Align tuşunu. Nasıl oldu dersiniz? Ay yerim. Çok mutlu oldum. Şimdiden çok mutlu oldum. Yes. Yani böyle hafif. Yes. Bunu beğendim. Ctrl G. Evet. Yaşasın. Kendi markamız bir çocuk tulumumuz oldu. Bence çok tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.